iyi akşamlar kıymetli dostlar. Umarım iyisinizdir. Güzel bir gün geçirmişsinizdir. Bugün bir kez daha beraberiz ve Türkiye'nin mükemmel oynadığı Gürcistan maçı sonrası Avrupa basınında yazılanlar ama bir de ekstra Gürcistan basınında neler yazıldığı ile ilgili bir video. Avrupa basınında tabii ki İtalya ve İspanya'yı öncelikli olarak alacağız. Milli takım güzel oynadı. Çok da yorum yapmaya gerek yok. Yorum yapmak yorumcuların işi. Ama defansif olarak bence hala sıkıntı olduğunu düşünenlerdenim. Bu da benim kendi fikrim. Peki Tutto Mercato'da yer alan haberde A milli takım için Juventus ve Inter Türkiye'yi zafere taşıdı manşeti atıldı. Tutto Mercato'da Kenan Yıldız ve Hakan Çalhanoğlu Gürcistan karşısında yıldızlaştı ifadeleri yer aldı. Tabii ki İtalyan basını Hakan'ı ve Kenan'ı övecek. İspanyol basını da tahmin edeceğiniz gibi de Arda Güler'i övecek. Peki Tutto Spor ise Kenan Yıldız'ın golüne vurgu yaptılar. Kenan Yıldız yine sen. Juventus'tan Türkiye'ye bir sevinç daha. Juventus'un yıldızı durdurulamıyor. Gürcistan karşısında da maçın kilidini sihirli bir vuruşta açtı dedi Tutto Sport'ta. Corriere dello Sport var. Corriere dello Sport'ta Kenan Yıldız'ın fotoğrafıyla servis etti Türkiye'nin galibiyetini. Ve genel olarak Kenan Yıldız'ı övdüler ve başka onlar da yok. İspanyol basınına geldiğimiz zaman da ilk olarak Mundo Deportivo bu aralar Arda Güler'le ilgili yaptığı özel içeriklerle de öne çıkıyor en azından Türkiye için. Arda Güler'in Türkiye'si pes etmiyor ifadelerini kullandığı karşılaşma Arda Güler ilk 11'de yer aldı ve 68 dakika maçla ilgili her şey belli olmuşken yani Türkiye'nin artık galibiyeti belli olmuşken oyundan çıktı. Durdurulamaz bir performans sergileyen Türkiye skoru 3-0'a taşıyarak ilk devreye damga vurdu. 15. dakika Kenan Yıldız'ın golü, 22'de Merih Demiral, Hakan Çalhanoğlu'nun kullandığı kornerde kafa vuruşuyla golü buldu. Mundo Deportivo ayrıntılı yazmış bütün maçı. Yunus Akgün'ün 3. golünü kutladığı vesaire hızlı bir şekilde anlattım o kısımları da. Ondan sonra da Arda Güler de 68. dakikada oyundan alındı demiş. Valla Arda Güler'le ilgili de bazı şeyler var. Özellikle neden? Mundo Deportivo'da bir yazı kaleme alınmıştı. Ve Arda Güler'in Jude Bellingham ve Valverde ile olan işte forma mücadelesine gireceğini ve Arda Güler'in özellikle Bulgaristan maçı sonrasında Real Madrid'e çok iyi bir mesaj gönderdiğini ve formayı istediğini, bu mücadelede Arda Güler'in ilk 11'deki yerinin garanti olduğu, hatta Jude ve Valverde aralarında bir forma çekişmesine gireceği noktasında bir yazı kaleme alınmıştı. Tam o yazının hemen sonrasında Arda Güler'i ben Gürcistan karşısında biraz daha etkili beklerdim. Fakat şunu da belirtmekte fayda var. Gürcistan maçında Arda Güler için özel bir önlem alınmış. Hatta Arda Güler için o kadar çok önlem alınmıştı ki Kenan Yıldız bunlardan çok iyi faydalandı ve pozisyon buldu, gol buldu. Buna da dikkat etmek gerekiyor. AS gazetesindeki habere geçiyoruz. AS gazetesi biliyorsunuz ki yeri geldiği zaman Arda Güler'i sürekli yerden yere vuran diyeyim hadi o kelimeyi kullanmayacaktım ama aslında genelde yaptığı bu. Merih Demiral'ın kaydettiği 2 golle dikkatleri çekti Türkiye demiş. Merih Demiral 2 golle Türkiye'ye galibiyet getirdi. Kenan Yıldız ve Yunus Akgün'ün golleri Montella'nın takımı bambaşka bir takım gibi görünüyor. İspanya'ya karşı aldıkları yenilgiyi Bulgaristan'ı 6-1 ve Gürcistan'ı 4-1 yenerek telafi ettiler. Real Madrid'in yıldız isimlerinden Arda Güler de bu maçlarda ilk 11'de sahada bulundu. Yani resmen bir İspanyol ajansı gibi, İspanyol'da bir ajans haberi gibi girmiş AS gazetesi. Enteresan bir durum. Bunun dışında Defensa Central Arda Güler'in Türkiye'si Gürcistan'ı yendi. Real Madrid'de orta saha oyuncusu maça ilk 11'de başladı ve 68 dakika oynadı. Vincenzo Montella'nın takımı rakiplerine göre çok daha üstündü demiş Defensa Central ve geçiyoruz Marca İspanya'nın en büyük tirajlı spor gazetesi. İmparatorluk Türkiye'si tartışılmaz bir zafer daha kazandı manşetine atmışlar ve şöyle devam etmişler.
Arda Güler'in bayraktarlığını yaptığı Bulgaristan'ı ezip geçen Türk takımı, Türkiye milli takımı bir kez daha imparatorluk anının yaşadığını gösterdi. İlk dakikalardan itibaren her atakta kükreyen stadyumun desteğiyle dik ve kararlı bir oyunla hakimiyetlerini ilan ettiler. İspanya'ya yenildikten sonra morali bozulan Gürcistan Türk hücumuna karşı zar zor dayanabildi. Gerçekten de Türkler Avrupa'ya futbol anlamında gücünü göstermeye başladı. 6-0'lık bir İspanya yenilgisi evet biraz dengelerimizi bozsa da tam sonrasında gelen işte lig arası, milli ara diyoruz ya, buradan da lig arası diyeceğiz. Tam orada gelen lig arası psikolojik olarak toparlanma sürecini de sağlamış takıma, onu görüyoruz ve bu galibiyetler gerçekten bizim önümüzdeki maçlar için çok çok önemli ve Dünya Kupası'na katılır mıyız, katılamaz mıyız? Bu noktada da en önemli maç da İspanya maçı olacak, deplasmandaki. Çünkü o maçı yenmek veya işte o maçta yenilmek değil. O maçta ortaya koyacağımız mücadele bize bir sonraki, yani Mart ayındaki artık maçların nasıl geçeceği noktasında bize bilgi verecek kıymetli dostlar. Peki bir şey daha var, o da Gürcistan basını var. Gürcistan basınında neler yazıldı? Onlar da tabii ki felaketi yaşadılar kendi adlarına. Sportal, Gürcistan Türkiye tarafından mahvedildi demiş. Tam bir felaket. Gürcistan milli takımı Türkiye tarafından mahvedildi. Tam olarak başlık bu. Grupta 3 puanla 3. sırada yer alan Gürcistan milli takımının Dünya Kupası'na katılma şansı neredeyse yok ve oynayacağı 2 maçı daha var. 15 Kasım'da evinde İspanya ile 18 Kasım'da da deplasmanda Bulgaristan'la. Zor bir grupta yer aldığımız doğru, ancak başarılı bir Avrupa Şampiyonası'nın ardından takımımızın ilerlemek yerine gerilediğini söylemek gerekir demiş Sportal gazetesi. Lelo gazetesi. Final böyle kaybedilmez diye sitem etmişler. Gürcistan milli takımı Dünya Kupası eleme turunun kritik maçında Türkiye'ye karşı direnemedi, mağlup oldu. Günümüz futbolunda en küçük takımlar bile bu kadar çaresizce yenilmiyor. Final böyle kaybedilmez. Yeni fikirlere sahip yeni bir koça ihtiyacımız var demiş ki zaten yeni koçla ilgili tartışmalar da vardı Gürcistan'da. Gürcü futbolu İzmit'te bitti ya demiş. Bunu da Kviraspalitra, okunması biraz zor. Kvaraskelya'yı bile artık yeni alıştı ağzımız. Kviraspalitra gibi bir ismi var bu gazetenin de. Gürcü futbolu İzmit'te yenildi. Gürcistan milli takımı Türkiye yenildi. Rakibe karşı tek golü bir gol atabildik ve Gürcistan futbolu yeni bir yenilenme sürecine girmesinin gerektiğinin de işaretini verdi demişler. Onlar da Ambibi gazetesi de Gürcistan milli takımı Türkiye yenildi, 4-1 kaybettik demişler. Bir tane daha var. Bir TV olarak geçiyor. Türkçe olarak okuyorum. Gürcü futbol takımı İzmit'te kayboldu yazmış onlar da. Hepinize teşekkür ediyorum kıymetli dostlar. Konu hakkında siz ne düşünüyorsunuz? Sizin de yorumlarınızı merak ediyorum. Lütfen yorum yapmayı unutmayın. Beğenmeyi unutmayın. Abone değilseniz de abone olmayı zaten unutmayın. Avrupa basınından spor bültenlerini aktarmaya devam edeceğim. Ben Oğuzhan Poyrazoğlu. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla.